Herkese merhaba. Dünya Kupası'nda her takımı incelemeye devam ediyoruz. Sırada Paraguay var. Paraguay'ın geçmişiyle başlangıç yapalım. Dünya Kupası'na 8 kez katıldılar. En büyük başarıyı 2010 Dünya Kupası'nda elde ettiler. Çeyrek finalde elenmişlerdi. 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılım gösteriyorlar. Genellikle 58 dönemine kadar 3 kez katılmışlardı ama gruptan çıkamamışlardı ama 58 sonrasında katıldıkları ilk turnuva olan 86'da gruptan çıkmayı başarmışlardı. 86'da gruptan çıktılar. 98'de gruptan çıktılar. 2002'de gruptan çıktılar. 2006'da grupta elendiler. Son katılımları 2010 Dünya Kupası çeyrek final gördüler. Paraguay Dünya Kupalarına çok katılan bir ülke değil ama katıldığındaysa mutlaka bir şeyler başarıyorlar. Yani bu kadar 8 seviyesine katılan bir ülkenin son döneminde özellikle son 5 katılımlarının sadece birinde grupta elendi Paraguay. Bu açıdan belli bir standartları, belli bir ezberleri var Dünya Kupalarında. Endişe verebilecek bir geçmişleri var. Bu oldukça şaşırtıcı bir geçmiş. Hocaya bakalım. Hoca Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro 63 yaşında, profesör lakaplı. 16 yıllık hasreti bitirdi. Takım Dünya Kupası'na götürdü. Alfaro çok uzun zamandır hocalık yapıyor. 2007 yılında hocayken Sudamericana kazanmıştı. 2012'de oradaki takımla Clausura'ya ve lig şampiyonluğuna ulaştılar. 2020 yılında Ekvador milli takımındaydı. CONMEBOL'da elemelerle birlikte Dünya Kupası'na katılım gösterdiler. Ekvador'u Dünya Kupası'na götürdü. 2024'te Paraguay'ın hocası oldu. 16 yıllık hasreti bitiren Dünya Kupası'na götüren isim Gustavo Alfaro oldu. Elemelerde biraz problemli başladılar. 3 maç sonunda sadece bir beraberlikleri, bir puanları vardı. Ama şu çok enteresan. Kendi sahalarında elemelerde Arjantin'i 2-1 yenmeyi başardılar. Brezilya'yı yenmeyi başardılar. Ekvador'dan puan aldılar. Dünya Kupası'na gittiler. Otomatik kotayla yani ilk 8 içinde yer alarak 6. sıradan gittiler. Bu açıdan Paraguay'ın gösterdiği bu performans olağanüstü. Bizim endişelenmemiz gereken kısım şu olacak. Bu takım Arjantin'i yendi, Brezilya'yı yendi. Enteresan bir takım Paraguay. Kadroya bakalım ve kimler var, nasıl bir kadro göreceğiz buna bakalım. Geniş kadroyu bu şekilde oluşturdum. 4-4-2 kullanma ihtimallerini daha yüksek görüyorum. Şöyle bir durum var. Miguel Almiron sakatlığı söz konusu. Almiron kupada olup olmayacağı belli değil. Yani Miguel Almiron'u çok iyi tanıyoruz ve takımın en önemli oyuncularından biri. Eğer olmayacak olursa, kupada oynayamazsa ya da olup da çok az süre alırsa bu mutlaka bizim açımızdan ciddi bir avantaj. Hoca genelde 4-4-2 ve 4-2-3-1 kullanmayı tercih ediyor. İşin defansına odaklanan bir isim. Set oyununda da fena değiller ama daha çok kontra atak tercih ediyorlar. Alfaro'nun stili olarak şunu söyleyebiliriz. Kanat hücumları, yani bu takımın daha çok kanatlara odaklanarak kanat hücumları yapması olası gözüküyor. Tek tek oyunculara bakalım. Kalede ili yazdım. Carlos Silva, Roberto Junior Fernandez muhtemel. İkisi de Avrupa'da değil, ağırlık olarak Güney Amerika liglerine forma giyiyorlar. Bu kadronun en zayıf karnı bence kalecileri. Yani kaleciler arasında dikkat çeken bir isim yok. Carlos Gil'in de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Sol bek Alonso Junior Alonso 33 yaşında, veteran bir oyuncu. Brezilya'da Atletico Mineiro'da forma giyiyor. Daha önce Rusya'sı var, Krasnodar'ı var, Boavista'sı var. Daha çok alt ve orta seviyelerde forma giymiş bir isim. Oyuncu fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. Hava toplarında etkili olan bir isim. Daha çok hava toplarıyla fark yaratabilen bir isim. Oyuncu daha çok işin fiziksel kısmında dikkat çekiyor. Ofansif bir bek olarak tanımlamak pek kolay değil ama işin iki yönünü yapmaya çalışan, elinden geldiğince yapmaya çalışan bir isim. Çok yukarıda olan bir seviyesi yok açıkçası. Alderete var defans hattında. Premier Lig'in futbolcusu, Sunderland futbolcusu. Geçmiş çok sağlam Alderete'nin. Hertha Berlin var, Valencia var, Cadiz var. Bu sezon Sunderland transfer olmuştu. Premier Lig'e yükselen kadronun oyuncularından biri açıkçası. Yanında ise Gomez yazdım. Gustavo Gomez'i tanıyoruz. Pek çok kez Türkiye'ye yazılmış bir isimdi. Transferi gerçekleşmedi Türkiye'ye ama her yaz döneminde Trabzonspor'a yazılan bir isimdi. Ben öyle hatırlıyorum. Beşiktaş'a da yazılmıştı. Takımın kaptanı 32 yaşında, çok önemli. Seviyesi yukarıda. Palmeiras'ta Brezilya'da forma giyiyor. 90'dan fazla milli maçı var. Libertadores şampiyonluğu yaşadı 3 kere. Brezilya'da şampiyonluklar yaşadı. Milan geçmişi var. Yani özellikle burada Gustavo Gomez çok önemli oyuncu. Onun varlığıyla Alderete de biraz rahatlıyor.
Biri Premier Lig savunmacısı olan Alderete, diğeri de Gustavo Gomez. Stoper hattı Paraguay'ın çok yukarıda. Seviye olarak böyle bir takımda bu defans hattını pek beklemeyebilirsiniz ama defansın merkezi çok sağlam gözüküyor. Junior Caceres var sağ bekte. Üst düzey bir isim değil. Bekler anlamında ciddi sorun yaşayabilecek bir takım Paraguay. Daha çok bu tarz ülkelerin beklerinde işin üretim kısmını değil de durdurma kısmını iyi yapan oyuncular görüyoruz. Daha çok defansa destek veren, sakinliği ön plana alan, fizik ve temasla oynamayı seven ama topa sahip olduğunu üretim noktasında problemler yaşayan oyuncular görmekteyiz. Orta sahaya bakalım. Orta sahada Diego Gomez yazdım. 22 yaşında genç bir oyuncu. Brighton takımında. Geçmişte Inter Miami'den Brighton'a transfer olmuştu. Potansiyelli iki yönlü oynamayı seven, top kazanmayı çok iyi yapan bir isim. Orta sahada onun yanında Kubas'ı yazdım. Andres Kubas defansif açıdan çok iyi bir seviyede. Yani top kazanmakta, rakibi sindirmekte belli bir seviyesi var. İtalyan sertliği var onda. Top kazanması, oyun kurması, oyunu bağlaması aslında çok yukarıda. Gomez ve Kubas iyi ezbere sahip olan güzel bir ikili. Sağ tarafta Ramon Sosa'yı yazdım. Geçmişinde Forrest var, Wolves var. Eğer Almiron oynayabilecek durumda olursa Almiron oynayacak ama orta saha ve sağ kanatta da bir seviye var. Hücum hattında Ronaldo, Martinez ve Sanabria ikilisini yazdım. Fiziksel anlamda çok iyi iki oyuncu. Fiziksel güçleri çok yukarıda. Sanabria'ya bakarsak Sanabria 30 yaşında Cremonese'de oynuyor. Daha önce Torino'su var. Gol atma becerisi yukarıda Sanabria'nın. Geçmişte Bolivya'ya karşı, Venezuela'ya karşı galibiyet golleri atmıştı. Buradaki diğer isim Enkiso, yedek olarak ben yazdım ama oynama ihtimali zaten yukarıda olan bir isim Enkiso. Yetenek baremi olarak Enkiso özel bir oyuncu. Yani takımın dribling kabiliyeti, top taşımalar, dar alanda karar verme yetenekleri noktasında Enkiso'nun oynama ihtimali, oynarsa fark yaratma ihtimali yüksek. Ben bu kadroyu son maçlara göre, son 2 yıldaki tercihlere göre şekillendirdim. Ama Enkiso oynadığı müddetçe mutlaka şans da bulacaktır. Mutlaka önemli işler yapacaktır. Paraguay'da bir oturmuşluk var, bir ezber var. Stoper hattı çok yüksek bir seviyede. Orta saha hattı fena olmayan ama iyi olan bir seviyede. Hücum hattında ise Martinez, sana bir ezberi var. Kanatlar yine oturmuş durumda. Bu takım iyi bir kulüp takımı gibi. Dünya kupalarında en önemli şey nedir? Ülkelerin bir kulüp takımı gibi yönetiliyor olması, bir kulüp takımı gibi ezbere sahip olması. Amerika'nın sahip olmadığı ezbere Paraguay sahip. Bu dikkat çekici. Paraguay bu sayede Arjantin'i yendi, Brezilya'yı yendi eleme gruplarında. Yani ciddi anlamda bir ezber var. Ve bu ezberi işin defansif kısmında topsuz oyunda çok iyi yapıyorlar. Alan kapatmaları çok iyi yapıyorlar. Bu grubun biraz bela takımı Paraguay. Her takım zorlanır bu takıma karşı. Kimse rahat yenemez Paraguay'ı. Kale hattındaki zayıflıktan dolayı, kalecilerin biraz zayıf olmasından dolayı çok sık denemek, şut çekmek, zorlamak lazım. Sık sık orta açmak lazım. Yani kalecilerinden kaynaklı hatalı goller de görebilirler. Ben seviyelerini çok yukarıda görmüyorum. Paraguay'ın fikstürüne bakalım. Paraguay ilk maçta Amerika ile karşılaşacak. Amerika mutlaka kazanmaya çalışacak. Paraguay ile çelme takmaya çalışacak. Paraguay için bir mağlubiyet gelebilir, hatalı bir gol yenilebilir. İç saha ev sahibi avantajı. Amerika biraz daha avantajlı. İkinci maç Paraguay için Türkiye maçı. Bizim açımızdan şöyle bir sorun olabilir. Eğer ilk maçı kazanamazsa Paraguay, ilk maçta puan çıkartamazsa Türkiye maçı onlar için ya tamam ya devam maçı olacak. Bu açıdan bizim için zorlayıcı geçebilir. Son maçlar ise Avustralya'ya karşı. Ya Türkiye maçı Paraguay'ın gruptaki gidişatını büyük ölçüde şekillendirir. Amerika'ya kaybederlerse Türkiye maçını falan göze bakarlar. Eğer Amerika'dan puan almayı başarırlarsa Türkiye maçında hedefleri puan almak, kaybetmemek olur. Türkiye'nin mutlaka burada ilk maçı çok iyi başlayıp ikinci maçta Paraguay'a karşı bu kadar bela olma ihtimali kuvvetli bir takıma karşı sık sık hücum üretimi yaparak maçı kazanması umarım gerçekleşir. Paraguay bu gruptaki enteresan takım. Beklentim puan anlamında 4 puanı görmeleri olacak. 4 puan beklentisindeyim. Amerika veya Türkiye'den bir puan alırlar, Avustralya'yı yenerler beklentisi içindeyim. Nasıl bir süreç olacağını göreceğiz. Sizlerin yorumları, görüşleri çok kıymetli. Paraguay hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara lütfen belirtin. Bu grupta kaçıncı olurlar, neler yaşanır? Beklentilerinizi yorumlara bekliyorum. Sizlerin beğenisi, desteği çok kıymetli. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.